Sevgili TDG'liler, hepinize günaydın. Bir cumartesi sabahı erkenden burada bulunduğunuz için hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerle bu aşamada düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bu şirketi kurarken prensip olarak bizlerin ve çalışanlarımızın bazı özellikleri olsun istedik. Bizler ve bizimle çalışacaklar bir, hayatı, başkalarını ve kendini doğal haliyle sevmeli. İki, huzurlu olmalı. Bizimle de çok huzurlu olmalı. Paylaşımlarını bizimle arttırmalı. Üç, yardım etmeyi, iyilik yapmayı bilmeli. Dört, çatık kaşla konuşmak yüzümüzün kırışıklığını arttıracağından konuşurken gülümsemeli. Doğa yürüyüşleri, doğa gezmeleri yapmalı. Bir konuyu tartışmalı ama asla münakaşa etmemeli. Sunumları için verilerini baştan saptayarak kısa ve öz sunum yapmalı ve konuşmalı. 8. Hızla değişen teknolojik verilere ayak uydurmalarını ve bu değişim hızına yetişmelerinin gerektiğinin temel prensibimiz olduğunu bilmelerini de isteriz. Bu son madde olan değişim hızı söylemimiz hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Biz değişim hızımızı geleceği şekillendirmekte ve çeşitlendirmekte kullanıyoruz. Değişim teknolojileri neredeyse, bunları yapabilecek elemanlar nerede varsa, cinsiyetine, ırkına, hangi milletten olduğuna, nasıl ve nerede yaşadığına, dinine, cinsel tercihlerine bakmaksızın onlarla çalışmak üzere teşkilatlanıyoruz. Bu anlamda çeşitlilik, personel çeşitliliği çok önemli. Dünyanın her yerindeki entelektüel zekadan en üst seviyede yararlanıyoruz. Yararlanmaya da devam edeceğiz. Çeşitlilik politikamız onlarca farklı milletten çok olumlu tepkiler alıyor. Nijerya'dan, Çin'den, Lübnan'dan, Suudi Arabistan'dan, Amerika'dan, Uruguay'dan, Türkiye'den bu konuda onlarca olumlu mesaj aldık. Bu mesajlar şirket değerlerimizin, politikalarımızın doğru şekillendirildiğini gösteriyor ve bize şevk veriyor. Ülkemiz çeşitli kültürleri barındıran, TDG'nin çeşitlilik politikasını çok güzel destekleyen bir ülke esasında. Benim çocukluğumda Gelibolu'da Yahudi mahallesinde oturduk. Birçok Yahudi arkadaşım vardı. İbranice ve Türkçe birçok şarkıyı beraberce söyledik. Örneğin mahallemizde 12 tane Avram vardı. Avram, İbrahim demek biliyorsunuz. Avram adı çok olunca hepsinin bir lakapları vardı. Balıkçı Avram, Saatçi Avram, Kara Avram, Deli Avram, Başıbozuk Avram, Tuzcu Avram gibi. Çeşitli ırklardan biri olan mahallemizdeki Avramlardan ne öğrendik? Çok şey öğrendik. Neler öğrenmedik ki? İyi esnaftılar. Yanlarına çırak olarak girdik. Çok çalışmayı, tasarruf etmeyi ve ürettiğimiz malı pazarlamayı ve her konuda bilgilenmeyi ve yapacağımız işlere hakim olmayı ve daha fazlasını öğrendik. Şunu biliyoruz ki geleceği şekillendirecek olan bizleri bilgi zenginleştiriyor. Bilgi çeşitliliği zenginleştiriyor. Çeşitlilik zenginleştiriyor, özgürleştiriyor. Bu fikirlerden hareketle TDG'de hepimiz geleceği şekillendirmek ve çeşitlendirmekteki bilişim ve yazılım konularına hakimiyeti siz tüm çalışanlarımızdan bekliyoruz. Şirketimiz birlikte, hep birlikte, el ele üretim mantığıyla ve hayata geçirilecek fikir ve yeni bakış açılarıyla çalışmalıdır. Önemli olan verilen işin doğru ve zamanında yapmak ve verim almaktır. Günümüzde ilişkilerin, iletişimin zayıfladığını görmekteyiz. Sadece kadın erkek ilişkileri değil, insan ilişkilerinin tümü yeni teknolojilerle değişime uğramaktadır. Hayatı kolaylaştıran icatlarla her şeye kolay ulaşabiliyoruz. İnsan kendine yarattığı dünyasında bencilleşebiliyor. Oysa ki insan mutluluğa ihtiyaç duyan bir mahluk. Mutluluk ise sosyallikle, sevgiyle, karşılıksız iyilikle hissedilen bir şey. Mesela kullandığımız sosyal medya iletişimi, ihtiyacımız olmayan bir sürü şeye sahip olmaya, olmadığımız birine benzemeye itiyor bizi.
Ve bu itiş, bu dönüşüm bizi sadece ve sadece kendimizi düşünmeye getiriyor. Dolayısıyla mutluluğu başka yerlerde aramaya başlıyoruz. Anı, şimdiki anı yaşayamıyoruz. Bizler çalışmak, birlikte çalışmak, çalışanları çalıştırarak mutlu etmek, çalışmalarıyla kendilerine katma değer yaratmalarını sağlamak ve tüm çalışanların etraflarıyla ilgilenmesini, etrafına yardım etmesini, etrafını desteklemesini istiyoruz. Biz geleceğimiz ile ilgili her şeyi düşünerek, fikir müzakeresi ve tartışması yaparak gerçekleştiriyoruz. Toplumumuzda iş beceremeyen, geleceğini düşünmeyenler için bırak şu fikir sizi derler. Geçmişten gelen bu uyarı bugün de geçerlidir. Biz fikirleriyle dünyayı değiştirebilecek bir basit düşüncenin olabileceğine inananlardanız. Çünkü bu basit fikir, düşünce size, topluma çok şey kazandırabilir. Bu basit denilen fikir ile ortaya koyulan olasılık tohumlarının büyüyeceğini, gelişebileceğini, bütün bunların etrafınızda işbirliği yaparak gerçekleşebileceğini bilenlerdeniz. Bunun misali Güney Kore'dir. 50 yıllarda bizden fakirdi, şimdi bizden 3-4 kat zengin. Nedeni iyi eğitim ile basit fikirleri, basit düşünceleri hayata geçirebilmelerindendir. Biz sizlerin odaklarınızı araçlardan ve binalardan uzaklaştırıp insanlığın ihtiyacını yoğunlaştırmak amacına gidiyoruz. Biliyorsunuz büyük hayallerimiz var. 2058 yılında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olmak istiyoruz ve bunu gerçekleştirmek için büyük inancımız var. Çünkü çok çalışıyoruz. Engel tanımayacak kadar güçlü ama bir o kadar da insan sevgisiyle yanıp tutuşan gönlümüz var. Yaşadığımız bu zamanı etkilemek, değiştirmek, milyonlarca insanımızın hayatını nüfuz etmek istiyoruz. Hayallerimizi kendi hayallerimizle, kendi fikirlerimizle yaşayarak birçok insanın hayatına değer katmayı istiyoruz. Sektörümüzdeki kurumsal ve bireysel pazardaki yerimizi artırmak istiyoruz. Endüstriyel yazılım, makineler arası iletişim, üretim sürecine yönelik yatırımlar yapmak istiyoruz. Bireyselde ise hayatı kolaylaştıran yazılımları bulmak istiyoruz. Akıllı şehir, akıllı bina, mobil aplikasyonlar ve ulaşım yazılımları ile bankacılık ve sağlık sistemi uygulamaları için çalışacağız. Yapay zekanın dünyayı sardığını görerek bu konuya da odaklanıyoruz. İyi fikri olan gençlere destek vereceğiz. Bu işin sadece mühendis ve teknik elemanlar ile olmayacağını biliyoruz. Hayalcilerin, girişimcilerin gerekli olduğunu biliyoruz. Fikir getirene her zaman açığız. Biz doğru oyuncularla buluşup bu oyuncular küçük de olsa fikirlerinin çok büyük bir fark yaratabileceğini biliyoruz. Kim olduğumuz değil, kim olarak göründüğümüz, sosyal medyada takipçi sayısına göre itibar gördüğümüz, insanların sevgilerini yüz yüze değil de mesajlarla belirttikleri bu dünyada da bilinçli olmak istiyoruz. Bir şeyleri değiştirmek için gücümüz olacağına inanıyoruz. Biz şuna çok inanıyoruz. Yönetimimiz riskleri yönetmek için doğumayla değil bilgiyle hareket etmeyi düşünür. Çünkü ancak bu şekilde değişen koşullara uyum kabiliyetimizi, esnekliğimizi artıracağımızı ve hedefimize ulaşacağımızı biliyoruz. Ama gelenek ve göreneklerimizi de, kurumsal düzenimizi de, toplumun kabullendiği ahlaki değerleri de korumaktayız. Ve bu bakış açısıyla çalışanımızı, dolayısıyla insanımızı üretken hale getirmeyi amaçlıyoruz. Şunu da biliyoruz. Değişime ayak uydurabilmek için mevcut iş modelimizi, yönetim şeklimizi ve altyapımızı devamlı gözden geçiriyoruz. Bu değişimi ancak bir danışma kurulunun yapabileceğini biliyoruz. Bu danışma kurullarına başta gençler olmak üzere bilim insanlarını, sosyologları, antropologları, veri uzmanlarını, hatta robotları yavaş yavaş dahil ediyoruz. Yani yaşadıkları çevreyi iyi bilen, farklı yetkinliklere sahip kişilerin buluşup ortak akıl yaratacakları bir ortamı hayata geçirmek,
Bu ortak aklın şirketimizin yeni dünya düzeninde sürdürülebilir performansını garanti altına alması yönünün ağır basması gerektiğini biliyoruz. Şuna emin olun, geleceğe hazırlık yaparken düşünce yapımızın da üzerinde durmak, geleceğe sadece liderlerin değil, hangi seviyede olursa olsun tüm çalışanlarımızın hazır olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Ve şirket hedeflerinin ve amaçlarının ne olduğunu bilen sizleri, şirket hedefinin ne olduğunu da bilmeyenlerle bir araya getirmemizin mümkün olamayacağı gibi katı bir prensibimiz de var. Şirketimizde mutlu kişiler görmek istiyoruz. Bunun ötesinde şirketimizin mutlu topluma ulaşmamızın da temel taşı olduğunun bilincindeyiz. Sizin gibi başarılı insanlarla bir araya gelip düşünmeyi, sinerjiyle bir şeyler yaratmayı, bir şeyler ortaya koymayı hedefleyen toplantılar yaparak sizleri istediğiniz yere getirmeyi istiyoruz. Biz her zaman yapılmamışı yapmanın peşindeyiz. Devamlı gelişimi ve devinimi hedefliyoruz. Bu şirket elemanlarının aldıkları soluklarla değil, soluk kesen anlarla, soluk kesen yapılanmalarla anılmalarını istiyor. Sizlerle şu an beraberiz. Yapmak ve olmasını istediklerimizden bahsettim. Tüm bunları elde ederken şimdi söyleyeceklerimi de göz ardı etmemenizi dilerim. Birincisi, her şeyin kontrol edilemeyeceğini düşünerek bazı şeylerin ilahi takdire bağlı olduğunu unutmayın. Biraz şans, biraz kader, biraz kısmet diyerek hayatınızın içine muhakkak ilahi takdiri sokun. Her yemeğe oturuşta Allah'a verdiği bu nimetler için şükredin. Nimetlerin ötesinde bizlere bahşettiği bu güzel hayat içinde Allah'a hamd edin. İkincisi, aile hayatını çok sevin. Aile hayatınızın, yaşam konforunuzun vazgeçilmez parçaları olduğunu unutmayın. Üçüncüsü, taahhütlerinize, yaptığınız kişisel sözleşmelerinize motomot bağlı olun. Bu size şövalyelik ruhu ile piyasanızın güvenilirlik statüsünü getirecektir. Şu an ülkemizde ve dünyamızda yaşanan bazı olumsuzlukların baskısı var üzerimizde. Toplumumuzun duyarlı, seçkin, bilgili, bilinçli, bilgi, görgü ve ihtisası yüksek kesimini oluşturmaktasınız. Bundan sonraki günlerinizde akıl ve bilim yolundan yürüyerek, ortak akıl üreterek toplumsal mutluluğumuza katkı vereceğinizi düşünüyorum. Beklentilerinize ulaşma azminizin canlı kalmasına, sağlık ve esenlik ve başarılarınızın daim olmasını dilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum. Teşekkür ederim.